Size bu videomda 1. Beyazıt Yıldırım Beyazıt'ın hayatını anlatacağım. 1. Beyazıt Yıldırım Beyazıt Edirne 8 Mart 1403 4. Osman Padişahı 1389'dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan 1. Murat, annesi ise Gülçiçek Hatun'dur. Babası Sultan 1. Murat, annesi Rum asıllı olan Gülçiçek Hatun'du. Adı babaannesinin babası Türkmenlerin Edebalı diye andığı Eba Yezid'in adından gelir. Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin alimlerinden genel İslam eğitimi ve değerli kumandanlardan askerlik ve sevk idare dersleri aldı. Osmanlı tarihinde kendisinden ilk olarak söz edilmesi 1381'de Germiyanoğulları Beyi Süleyman Şah'ın kızı Devlet Sultan Hatun ile evlenişi nedeniyledir. Bu evlilik babası 1. Murat'ın Germiyan topraklarının neredeyse tamamını gelin çeyizi olarak sınırlarına katmak politikasının sonucuydu. 1381 yılında evlenişini takip eden, yıllara da devlet idaresinin yetişmesi için Sultanöğünü Eskişehir ve sonra Germiyan ili Kütahya sancakları beyliğine atandı. Sancaklarının askeriye ile Anadolu ve Rumeli yakalarında savaşlarda babasının safında yer aldı. 1385'te kardeşi Şehzade Savcı Bey'in Bizans Vehliyatı Adrianopolologos ile birlikte hareket ederek ayaklanmasını bastırılışı ve Şehzade Savcı'nın gözlerine mil çekilmesi sonucu öldürülmesi olayları ile Osmanlı tarihinde bahsi geçmektedir. 1389'da Sırpların çoğunluğunu oluşturduğu Haçlı ordusu ile yapılan 1. Kosova Muharebesi'nde katıldı. Osmanlı ordusunun sağ kanadının komutanlığını yaptı. Savaşta büyük kahramanlıklar gösterdi ve savaşın Osmanlılar tarafından kazanılmasında komutası altında bulunan Osmanlı sağ kanadının Sırplara bir karşı taarruz ile Sırp ordusunun çökertilmesi çok önemli katkı sağladı. Babası Sultan Murat bu savaş sonunda bir Sırp soylusu olan Miloš Obilić tarafından şehit edilince devletin ileri gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı tahtına geçti. 1. Beyazıt Kosova Meydan Muhaberesinin son saatlerinde babasının suikasta uğrayıp öldürülmesi üzerine öldürülen Sırp prensi Lazar Hrablović'in eşi Milika ve küçük oğlu Stevan Lazarević'i savaş alanında çağırarak kendisine biat ettirdi. Bu biat törenini biter bitmez kaçan düşman askerlerinin peşinden olan kardeşi Yakup Çelebi'yi çarptırarak çadırda boğdurdu. Böylece Beyazıt tahtın tek varisi konumuna ulaştı. Zamanın tarihçisi Aşık Paşazade Yakup'un öldürülmesi o gece askeri izdiraba düşürdü demektedir. 1389'da ilk olarak 1. Beyazıt Anadolu işlerini bir köşeye koyup Rumeli sorunları ile ilgilendi. Sırbistan işlerini yoluna koymak için çaba verdi. Kosova Savaşı'nda öldürülen Sırp kralı Lazar'ın ardılı olan Ivan Lazarović ile yeni bir anlaşma yaparak Sırplar için yıllık vergi ödemesini tayin edildi ve yeni kralın kız kardeşi Mara Despina'nın 1. Beyazıt ile evlenmesi için anlaşma yapıldı. Yeni bir Hristiyan ittifakını önlemek amacıyla Vidin, Eflak ve Bosna yörelerine Paşa Yiğit, Hoca Firuz ve diğer Akıncı beylerin komutasında Akıncı birlikler sevk edildi. Yoğun bir Türkmen göçmen grubunun Üsküp ve civarına yerleştirilmesi sağlandı. Padişah kışı Edirne'de geçirdi. Edirne'nin imar edilmesi için uğraştı. Hükümdarlığını kutlamaya gelen elçileri kabul etti. Venedik Cumhuriyeti elçisi Francesco Quirinale, Venedik'ten ticari kolonilerine tanınan imtiyazların devam etmesi için güvence sağladı. 1391 ilkbaharında Anadolu'da Kastamonu seferi yapmaktayken Eflak Voyvoy adası Mirce Tuna nehrinin geçip Karinabad'a kadar ilerledi. Bunun üzerine 1. Beyazıt hızla Rumeli'ye Mirce üzerine yöneldi. Arkus Ovası muhaberesinde Mirce komutasındaki Eflak ordusuna karşı çıktı. Savaşı Osmanlı ordusu kazanıp Eflak Voyvodası Mirce esir alındı. Mirce ile yapılan anlaşmaya göre Mirce çok yüksek bir kurtuluş akçesi ödemek zorunda kalıp ülkesine dönebildi. Eflak Voyvodalığında Osmanlı Devleti'ne bağımlı bir yasal devlet statüsüne girdi. 1393'te 1. Beyazıt Anadolu'da Amasya ve civarındayken Macarların saldırıları üzerine Rumeli'ye döndü. Bulgarların başkenti olan Tirnova'yı ele geçirdi. Macar, Bulgar karışık orduları işgaline uğrayan Tuna boyu kaleleri olan Silistre, Nibolu ve Vildini tekrar Osmanlı egemenliğine aldı. Nibolu kalesine kapanmış Bulgar kralı Şişman ve oğlu Alexander kısa bir kuşatma sonunda bu kalede 1. Beyazıt eline esir düştüler. 1394'te Selanik ve Yenişehir Mora Yarımadası olan Osmanlı orduları Teselya ve Arnavutluk'a kadar ilerledi. 1395'te Bizans İmparatoru ve prenslerinin Sere'de görüşmelerini başarısı kalınca 1. Beyazıt komutasında Osmanlı ordusu güneye Yunanistan üzerine hücuma geçip Tirhala, Domaciye,
Patras ve Farsala şehirlerini ele geçirdi. Sonra tarihi Termopyle geçidinden geçerek Atika Yarımadası'nı bölgesine girdi. Yunanistan'daki başarısından sonra 1. Beyazıt yine o yaz sonu Anadolu'ya, Kastamonu'ya yöneldi. 23 Eylül 1396 tarihinde Rumeli'de ilerlemekte olan Haçlı ordusunu Nibolu muhaberesi ile mağlubiyete uğrattı. Haçlı ordusunu tamamen dağıldı. 1397'de Balkanlardaki Akıncı grupları Evenes Bey, Murtaza Bey ve Yakup Paşa komutanlarında Venedik'e bağlı olan Koron ve Modon kaleleri ile Mora'ya akınlar tertip ettiler. Bu akınlar yıldırma ve yağma toplama hedefiydi. Bu kaleler ve araziler fethetmeleri ve arazilerin yeni Türkmen aileleri yerleştirmeleri öngörülmekteydi. Tam aksine Rumeli'nin bu yönlerinin bazı yerlerinde bulunan halk toplu olarak Anadolu'ya göç etmiştir. 1389'da 1. Beyazıt'a yönelik daha büyük bir tepki Anadolu Türkmen beyliklerinden gelmişti. Sözde Yakup Çelebi'nin öcünü almak üzere Germiyanlı, Aydınlı, Saruhanlı, Menteşeli, Hamitli beylikleri ve hatta Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin eyleme geçmişlerdi. Amaçları giderek büyüyen Osmanlı Devleti'nin gücünü kırmak ve kaybettikleri topraklar varsa bunları geri almaktı. 1390 baharında 1. Beyazıt'ın yanına vasal devletten katılar olarak Sır Kralı İstavan Lazoroviç ile Bizans İmparatorluğu'nun oğlu ve veliahtı Manueli olarak olağanüstü başarılar sağlayan bir Anadolu seferi gerçekleştirdi. Hızlı hareket ederek Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları ve Hamitoğulları beyliklerini ortadan kaldırdı. Saruhan beyleri Hızır Şah ve Orhan Bey'in Bursa'da, Germiyanlı Yakup Bey'in İspala'da, Aydınlı İsa Bey'in ise Tire'de oturmalarını emredildi. Antalya'ya kadar indi. Bu arada Bizans'ı elinde bulunan Anadolu içinde 4 taraf Osmanlı arazisi ile Antalya'ya kadar indi. Çevrili bir enklaf şeklindeki Philadelphia şimdiki Alaşehir Kalesi'ni vasalı olan Muniye'yle zapt edildi. O yıl sonbaharda Karamanoğlu Alaaddin Bey, Çandaroğulları Bey Süleyman ve Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin arasında ittifakı yıkmak için Konya'yı kuşattı. Yıldırım'ın eniştesi olan Karamanoğlu Alaaddin Bey barış imzalayarak Çarşamba suyuna kadar topraklarını Osmanlılara bırakmak zorunda kaldı. 1393 baharında Anadolu büyük bir savaş ortamı haline alıp 1. Beyazıt müttefikleri ile Kadı Burhanettin müttefikleri arasında yer yer patlak veren savaşlara sahne oldu. Anadolu seferine çıkan 1. Beyazıt bu defa Amasya ve yöresine yöneldi. 1. Beyazıt'ın yerel müttefiki Niksar merkezi Canik bölgesi yerleşikli Taceddin oğullarıydı. Bunun sefer sonucunda Amasya, Merzifon, Turhal ve Tokat kaleleri Osmanlıların eline geçti. 1. Beyazıt bu stratejik önemi çok büyük sınır bölgesini yeni bir Osmanlı eyaleti olarak organize etmiş ve eyalet valiliğine oğlu Mehmet Çelebi'yi atamıştır. O yıl yazıda 1. Beyazıt Rumeli'ye dönüp Bulgar ve Macarların Turna kalelerini işgallerini sorunu ile uğraşmak zorunda kaldı. 1397'de 1. Beyazıt'ın eniştesi olan Karamanoğulları Bey Alaaddin Bey Oğuz boyları Türkmenlerinden büyük bir ordu oluşturmuştu ve 1390'da Osmanlılara kaybetmiş olduğu arazileri almaya hazırlanmaktaydı. 1. Beyazıt İstanbul kuşatmasını bırakarak bir ordu ile Karamanoğullarına karşı gitti. Karamanlılar ve Osmanlılar arasında yapılan Akçay Ovası Savaşı 1. Beyazıt'ın kesin galibiyetiyle bitti. Karamanoğlu Ahmet Bey savaş meydanından kaçıp Konya Kalesi'ne sığındı. 1. Beyazıt tarafından kısa bir kuşatmayla alınan Konya'da Alaaddin Bey yakalanıp idam ettirildi. Osmanlılar Karaman Larende Kalesi'ni de aldılar. 1. Beyazıt Karamanlı Alaaddin Bey'in karısı olan kız kardeşi Nefise Melek Hatun'u ve yeğenleri Mehmet ve Bengi Ali'yi Bursa'ya gönderdi. 1398'in ilkbaharı 1. Beyazıt Samsun ve çevresinde oluşan Canik yöresinde bir sefer yaptı. Bu yörede bulunan küçük beylerin egemenliklerine son verdi ve yaz başında tekrar Bursa'ya geri döndü. Fakat o yaz başında Kadı Burhanettin Akkoyunlu hükümdarı Kara Yürlük Osman Bey ile savaşa girmiş. Bu savaşı kaybedip esir düşüp Akkoyunlular tarafından öldürülmüştü. Kadı Burhanettin umerasi 1. Beyazıt'a çağrı gönderip bu devlet arazilerinin Osmanlıların eline geçmesini istediler. Bu nedenle 1398 yaz sonu 1. Beyazıt yeni bir Anadolu seferine çıkmak zorunda kaldı. Bu seferde Kırşehir'de Sivas'a kadar uzanan büyük bir yöreyi Osmanlı sınırlarına katıp yine Bursa'ya geri döndü. Timur o yıl Karabağ'da kışlağa çekilmişti. Timur diğer Anadolu beyliklerinin de yasal hükümdarlarına geri verilmesini 1. Beyazıt'ından istiyordu. O yıl iki hükümdar arasında birbirini tahrik etmek için karşılıklı hakaretlerle dolu bir mektup diplomasisi başladı. Timur bir taraftan Fransa, Cenova ve Bizans ile ilişkilere başlamıştı. Diğer taraftan da 1. Beyazıt'a gönderdiği mektuplarla sözde uzlaşmacı bir yaklaşma 1. Beyazıt'ı çileden çıkaracak isteklerde bulunmaktaydı. 1. Beyazıt Mısır Memlukları ile dayanışma için diplomatik girişimlerde bulunduysa da bundan başarı sağlayamadı. 1402'de Timur büyük bir ordu ile Anadolu seferi başlattı. O yıl baharında Kemah Kalesi'ni kuşatıp aldı ve Sivas
üzerine yürüdü. 1. Beyazıt ise ordusu ile Tokat'a gelmiş ve orada ordugah kurmuştu. Her iki taraf da bu yörede savaşa razı olmayarak biri kuzeyden diğeri güneyden Kızılırmak'ı takip ederek Ankara'ya geldiler. Burada 22 Temmuz 1402'de Ankara Savaşı başladı. Timur Ankara Savaşı'nda büyük başarı kazandı. Yıldırım Beyazıt yıl be yıl askeri sefere geçerek Anadolu Türk siyasi birliğini kuran ilk Osmanlı hükümdarı oldu. Bu faaliyetlerin üzerine Yıldırım Beyazıt Abbasi halifesinden Sultani iklimin Rum Anadolu ülkesi sultanı unvanını aldı. Bu da bir anlamda Beyazıt'ın icraatini meşrulaştırıyordu. 1. Beyazıt padişahlığının ilk yılı olan 1389'da Bizans İmparatorluğundaki saltanat çekişmesi sorunlarına da önem verdi. 5. Ioannis tahtta bulunuyordu ama yeğeni 7. Ioannis Kosova Savaşı sırasında Cenezvi'de bulunup amcası aleyhine bir darbe hazırlamaktaydı. 1. Beyazıt'ın da yardımını sağlayıp 11 Nisan 1399'da Yıldırım'ın sağladığı bir Türk birliği desteğiyle amcası 5. Ioannis'i ikinci defa tahttan indirmeyi başardı. Fakat 7. Ioannis'in şimdiki Yedikule yerinde olan Altın Kapı Hisarı'nda kendini savunmaya başladı ve oğlu Manuel'i Midilli adasında çağırdı. Midilli'den Rodos'tan Saint Jean şövalyeleri gemileri ile gelen Manuel ve babası 3 hafta süren bu şehir iç savaşı sonunda tekrar 5. Ioannis'in Bizans İmparatorluğunu tahtına getirdiler. Destek verdiği kişinin tahttan indirilmesinden hoşlanmayan 1. Beyazıt ise Osmanlılara yıllık tazminat ve askeri yardım sağlamakla yükümlü olan bir vasal devlet olan Bizans'tan 1390'da çıktığı Anadolu seferi için yardım istedi ve Muniel'in yardımı Anadolu seferine katılmak zorunda kaldı. Timur'un fetihnamesine göre Ankara Savaşı'nın bitiminde Beyazıt bir gürz darbesiyle altından düşürerek yakalanmış ve "Ben Sultan Beyazıt'ım, beni sağ olarak hükümdarınıza götürünüz" demesi üzerine elleri bağlı olarak Timur'un çadırına götürülmüştür. Timur tarafından şahsen Beyazıt'ın iyi karşılandığı belirtilmiştir. Yıldırım'ın oğulları Mustafa Çelebi ve Musa Çelebi de aynı savaşta tutsak düşmüşlerdir. Timur ve tümenleri Bursa ve İznik'i ve sonra İzmir'i ele geçirmişler, talan edip yakıp yıkmışlardır. Timur bu seferlerinde ve Anadolu'da bulunduğu sırada Beyazıt'ı devamlı olarak yakınında tutup ayrılmasına izin vermemiştir. Beyazıt'ı kaçırmak için birkaç girişim ortaya çıkartılınca Beyazıt'ın ve eşi Sırp Prensi Olivria veya Maria Despina ile birlikte tutsak alarak demir kafeste tutuldukları da söylenmiştir. Yıldırım Beyazıt 8 Mart 1403'te 49 yaşındayken Akşehir'de neden olduğu hala bilinmeyen gizemli bir şekilde ölmüştür. İbn Arap Şah eceliyle öldüğünü yazar. Bazı kaynaklara göre Timur'un beraberinde Orta Asya doğru Hazar Denizi kıyılarından geçerek götürülerek isteniyordu ve en yakınlarından uğradığı ihanete dayanamayan 1. Beyazıt hastalandığı için bırakılarak tedavisi için geriye gönderildiyse de ölmüştür. Diğer kaynaklar hastalığının ilerleyen romatizma ve bronşit olduğunu, behişti hurmayı, muhrike ateşli bir hastalık olduğu bildirirler. Bizanslı tarihçi Dukas kendisinin zehirlediğini, diğerleri ise esaret altında intihar ettiğini de bildirmektedir. Yıldırım'ın naaşı geçici olarak Akşehir'de Seyit Mahmud Hayrani'nin türbesine defil edilmiştir. Ancak Semerkand'a dönerken Timur'a kendisini beğendirmiş olan Musa Çelebi'ye babası Yıldırım'ın naaşını alıp Bursa'ya ile birlikte götürülmesi buyruğu verilmiştir. Bazı kaynaklara göre cenaze Musa Çelebi tarafından Bursa'ya getirilmiş ve Yıldırım cami yanındaki türbesine gömülmüştür. Diğer kaynaklar ise Musa Çelebi'nin babasının naaşını mumyalamış olarak Germiyanoğlu Yakup Bey'e Kütahya'ya getirildiği, burada naaşının saklandığı ve 1404'te Çelebi Mehmet tarafından Bursa'ya getirilerek türbesine gömüldüğü yazılır. 1. Beyazıt yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzlu biriydi. Yıldırım lakabının nasıl edindiği konusunda çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan en yaygın olanı Nigbolu Savaşı nedeniyle savaş meydanında hiç beklenmeyecek bir süratle ulaştığı için aldığıdır. Haçlılara kuşatılan kalenin komutanı Doğan Bey'e gecenin karanlığında kale duvarlarına kadar gelerek gerekli talimatları verecek kadar gözü pek bir komutan olduğu, savaşlarda askerlerin önünde savaştığı ve askerinin yetişmekte zorluk çektiği tarih kitaplarında sıkça yer vermiştir. Bir başka rivayete bu lakabı daha padişah olmadan babası 1. Murat'ın yaptığı 1. Kosova Savaşı'nda Türk ordusunun zor duruma düştüğü anda düşman ordusunu bir kanattan diğer kanada kadar yararak geçmiş olmasına bağlanmaktadır. İHA Uzun Çarşılı'nın Büyük Osmanlı Tarihi adıyla toplanan çalışmasında Yıldırım lakabının kökeni olarak 1386 veya 87'de Karamanoğlu'na karşı Konya Ovası'nda yapılan savaş gösterilir. Bu savaşta Şehzade Beyazıt sol kanattaki sipahilere komuta etmiş ve süratiyle dikkat çekmiştir. Beyazıt'ın Timur'a ilgisi çok konuşulmuş ve esir alınması tarih yerlerinde çok sayfalarda yer almaktadır. Yıldırım Beyazıt'ın eşleri: 1. Angelina Hatun 1372'de evlendiği 1.
eşidir. İkinci kocası Don Diego González de Contenteras olan Yunan bir hanımdır. İsmi bilinmeyen hatun 1372'de evlendiği ikinci eşidir. Konstantin'in kızlarından birisidir. Devlet Şah Hatun 1378'de evlendiği üçüncü eşi İsa Çelebi Düzmece Mustafa Çelebi ile Büyük Musa Çelebi'nin annesidir. 4. Maria Hatun ikinci kocası Don Paio Gomez'den Sotomayor'da olan Macar Kontu Jones'in kızı 1386'da Yenişehir'de evlendiği 5. eşi Bizans İmparator Manuel Polegon'un kızlarından birisidir. 1389'da evlendiği 6. eşi Bizans İmparatoru 5. Ioannis'in karısı Eleni Kantakuyunz'dan olan kızlarından birisidir. 7. eşi Hafsa Hatun 1390'da evlendiği Aydınoğlu Emir Fahd'dan Din İsa Bey'in kızı. 8. eşi Karamanoğullarından birinin kızı Sultan Hatun 9. eşi Dulkadiroğlu Emir Süleyman Şah Suli Bey'in kızı. 10. Melivia Olivia Despina Hatun 1390'da evlendiği 10. eşidir. Sırp kralı Lazar Herbiloviç'in Kraliçe Miltiza ismindeki hanımından doğan kızı, aynı zamanda Timur'a esir düşen eşidir. 11 bilinmemekte. 12 Devleti Hatun 12. eşi Mehmet Çelebi'nin annesidir. Erkek çocukları Şehzade Ertuğrul Çelebi, Şehzade İsa Çelebi, 3. Şehzade Mustafa Çelebi, 4. Şehzade Büyük Musa Çelebi, 5. Şehzade İbrahim Çelebi, 6. Şehzade Kalım Çelebi, 7. Şehzade Yusuf Çelebi, 8. Şehzade Hasan Çelebi, 9. oğlu Sultan Küçük Musa Çelebi, 10. oğlu ise Sultan Süleyman Çelebi, 11. oğlu Şehzade Ömer Çelebi ve 12. oğlu ise Sultan 1. Mehmet Çelebi. Kız çocukları İrhando Hanım Pars Bey'in oğlu Yakup Bey ile evlendi. 2. Olivia Despina Hatun'un kızı Celaleddin Miranşeh'in oğlu Ebu Bekir Mirza ile evlendi. 3. Paşa Melek Hatun Olivia Despina Hatun'un kızı Timur'un generallerinden Şems-Uddin Muhammeddin oğlu Emir Celaleddin İslam ile evlendi. 4. Sultan Fatma Hanım Şehzade Kasım Çelebi ile birlikte İstanbul'a tutsak olarak yollandı. Daha sonra 1424'te Sancak Bey ile evlendi. 5. Orus Hanım Olivia Despina Hatun'un kızı. 6. Hundi Fatma Hatun Seyit Emir Sultan ile evlendi. 7. ise Fatma Hatun.